Çokça kullandığım örneğimdir. Aslında paylaşmanın, birleşmenin, birleşerek yükselmenin yararlarını hep bu örneği kullanarak anlatmaya çalışırım. Genellikle şu soruyu sorarım sevdiğim dostlarıma, iş yapacağım arkadaşlarıma, hatta müşteri adaylarına. Sizce 1 artı 1 kaç eder diye sorduğum zaman denklemi yazıp denklemin yanını boş bıraktığımda genellikle herkes bir Hinoğlu hinlik beklediği için veya bir işkillendiği için farklı bir cevap aramaya çalışır. İşte kem küm derken falan ya niye düşünüyorsunuz ki 1 artı 1 kaçtır? İşte bazen burada Kayseri esprisi devreye girer. Alırken mi, satarken mi gibilerinden. Ancak gerçek, mutlak doğru tabii ki 1 artı 1 eşittir 2. Gerçi bunu Dave Trott diye bilinen meşhur İngiliz reklamcıya sorarsanız kitabının başlığında da olduğu gibi 1 artı 1 eşittir 3 der. Ben hatta espri olsun diye aradaki artının üstüne parmağımı koyarsam bunu bir futbol teknik direktörüne Fatih Terim'e veya Şenol Güneş'e sorarsanız 1 artı 1'i 11 görür. Ama kimi zaman bir sufi açısından, bir derviş açısından baktığınız zaman 1 artı 1'in birleştiği zaman yek vücut olmayı, 1 artı 1'den 1 bulmayı da arayabilirler. Onun için 1 artı 1'e ben doğruyla 2 Peki diye devam ederim sorgulamama. 1 kare artı 1 kare dersem o zaman kaç olur derken yine bir şaşırma ama sonuçta tabii ki denklemin yine 2 olduğu ortaya çıkar. Şimdi 1 kare artı 1 kare ile 1 artı 1 normalde madem ki ikisi de eşit A eşittir B, B eşittir C dolayısıyla A eşit olmalıdır C mantık sırasına gidersek yan yana koyduğumuzda denklemin iki tarafı eşit değil gibi gözükür. Benim burada katmaya çalıştığım espri konusunun noktasını ortaya koymaya çalışmak için bakın gelin biraz tasarruf edelim. 2 kere kare yazmayalım. 1 artı 1'i bir parantez içine aldığımız zaman parantezin dışından kareyi koyduğumuz zaman işte o zaman 1 artı 1 toplamının karesinin de 4 ettiği sonucuna varırız. Ben burada vurgulamaya çalıştığım mesajım aslında şu. 1 kare artı 1 karede her bir birim önce yükselmesine ve arkadan sonra birleşmesine karşın eğer biz önce birleşerek, önce bir araya gelerek sonrasında birlikte yücelmeyi başarabilirsek 4 toplamını bulabileceğimize aritmetiksel bir espri yapmak. Bunu çokça paylaşıyorum. Gerçi burada durmuyorum. Bundan sonra hızımı alıp biraz daha öteye gitmeye çalışıyorum. 1 artı 1 ve 1 daha eklesek bu sefer 3 ediyor. 1 kare daha eklesek yine 3 ediyor. Ama parantezin içine bir tane daha eklediğimiz zaman, bir birim daha eklediğimiz zaman ise bu kez 9'a gidiyoruz. Bir daha eklesek 16'ya geliyoruz. Yani normalde aritmetik büyüme yerine biz bu sayede, bu parantez aracılığıyla yani bizi bir araya getirecek, birleştirecek, takım olarak çalıştıracak uygulamaları başarabildiğimiz takdirde geometrik büyüyebileceğimizin de bu şekilde sayısal bir örneğini kullanmaya çalışırım genellikle.